Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Profesör Doktor Ahmet Kırman'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi özellikle tabii çok uzun süredir üzerinde konuşulan, tartışılan birleşmenin son aşamasına gelinmiş oldu. Bu aşamaya kadar gelinen süreci bir sizden dinlemek isteriz. Borsa İstanbul'un da en büyük şirket birleşmesi oluyor bu şekliyle. Hem sayısal olarak hem büyüklük açısından. Şimdi tabii bu aslında Şişecam'ın büyüklüğünü bir hafif şöyle belirterek galiba başlayıp da devam edersek büyümenin etkisini daha iyi görebilecek duruma geliriz. Şu anda Şişecam bütünsel olarak 4 kıtada 14 ülkede 42 tesisle üretim yapan, 22 bin kişiyle çalışan, %63'ünü yurt dışı satışlara yöneltmiş olan bir yapıda. Bu yapı daha öncesindeki dönemlerden başlayan bir şekilde hissedarlarımızın da bizi yönlendirmesiyle, özellikle yabancı yatırımcıların bir sadeleşme sürecine girmişti. Sadeleşme sürecinde alt şirketlerimizin çapraz ilişkilerini biz uzunca bir süre çalışarak onları usulüne uygunca hukuk çerçevesinde tek çizgiye getirdik ve daha sonra ise tabii birleşme sürecine doğru yol almaya başladık. Bunun zihinsel çalışması daha öncelere dayanıyor hiç şüphesiz. Ancak en son dönemde Ocak ayında başladığımız bu senenin ön çalışmalar tamamlandıktan sonra hazırlanan başvuruyla açıklamamızı yaptık. Daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduk. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onaylamasından sonra genel kurullarımızı yaptık. Bütün hissedarlarımızın da eski deyimiyle ahir çoğunluğuyla bu iş benimsendi ve uygun görüldü. Teknik olarak Eylül'ün sonunda bu işi tamamlamış olduk ve 5 itibariyle de artık Şişecam hisseleri borsada tek başına işlem görmeye başlamış oldu. Şimdi tabii buradaki genel birleşmenin arkasındaki mantığı bir miktar değerlendirip yorumlamak lazım. Dediğiniz ki grup şirketlerinin kendi içerisindeki sadeleşmesi, bu sadeleşmenin sonrasında da yapının yeknesak halde yatırımcının karşısına çıkması. Bu ne gibi avantajlar sağlayacak, buna döneceğim ama o sadeleşme ve sonrasındaki perde arkasındaki zihni dönüşüm nasıl gerçekleşecek, bir onu sormak isterim. Şimdi isterseniz doğru, bu soruyu cevaplamak için de biraz farklı bir noktadan getireyim işi. Şimdi Şişecam'ın bir hedefi var. Şişecam'ın temel stratejisi dünyanın ilk 3 büyük cam üreticisinden birisi olmak. Yapısı itibariyle de Şişecam dünyada örneği tek bir yapı. Bunu şu anlamda söylüyorum. Hiçbir cam şirketi bizim gibi cam ambalaj, düz cam ve cam ev eşyası alanlarında ve bunu destekleyen soda ve maden ya da ham madde alanlarında faaliyet göstermiyor. Biz bu bütünseli kavrayan tek örneğiz. Ve dolayısıyla bizim bu stratejimiz ilk 3'e giderken sürdürülebilir değer yaratan bir büyüme ortaya koymak. Bunu da insan ve teknik yeterliliklerle hayata geçirmek. Ve odaklandığımız yere de baktığımız zaman globalleşme, dijital yapının geliştirilmesi suretiyle operasyonel mükemmellik, müşteri merkezli olmak, inovasyon, insan odağı, stratejik işbirliği ve diğer alanlar ve sürdürülebilirlik. Şimdi bunları yapabilmek için baktığımız zaman uluslararası anlamda bir model oluşturmamız lazım ve hukuki altyapıyla da yönetim modelimizi uyumlaştırmamız gerekiyor. Bütün bunların yanı sıra da daha verimli, daha cost cutting diyelim, daha az giderle çalışabilme temelini yaratmak adına modelleme ihtiyacımız var. Modelleme ihtiyacı da tabii tek Şişecam varlığını gerektiren bir duruma geldi. Oradan yola çıkarak bunun arkasındaki yaklaşım bu bütünselliği sağlamayı amaçlıyor. Peki sizin sorduğunuz soruya bir başka açıdan cevap vermek gerekirse bu birleşme bize ne getirecek de biz bunu yapmaya çalıştık? Bu çok değişik açılardan ele alınabilecek bir şey. Bir kere çok derinliği olan bir hisse yaratıyoruz. Bugüne bakarsak Şişecam artık tedavüldeki hisseleri itibariyle %49'u halka açık bir yapıyla
devam ediyor. Ve bugünkü değerlerle bakarsak yaklaşık bu 1 milyar dolarlar civarında sermaye piyasasında tedavül eden, derinliği olan, hissedarlar açısından kalıcı değer yaratabilen ve manipülasyona da kolay imkan vermeyecek bir değeri ve bir yapıyı ifade ediyor. Bu önemli noktalardan bir tanesi tabii çok. Bir başkası ise yönetim tarzı açısından sadeleşme. Biz 4-5 şirkette yaptığımız bu yönetimi artık tek çatı altında ve aynı çizgide fonksiyonel yapılanmamızı da yaratarak devam ettireceğiz. Bunun tabii ön hazırlıklarını biz zaman içerisinde yapmıştık açıkçası. Neydi bunlar? İşte biz İK'mızı tekilleştirdik, mali işlerimizi tekilleştirdik, stratejimizi tekilleştirdik, IT altyapımızı tek esasa göre götürmeye başladık. Satın almamızı tekilleştirdik ki 2018'de bunu yeniden yapılandırdık ve sadece buradan bütün tedarik alımlarında, tedarikçilerimizle yaptığımız ödemelerde %4 ila 5 oranında çok ciddi bir kazanım elde ettik. Şimdi bundan sonrasında da yönetsel olarak baktığımızda üretim ve satış fonksiyonlarını bir araya getirmek suretiyle ya da tekilleştirmek suretiyle daha doğrusu daha hızlı, daha çabuk karar verebilen, çevik, yaratıcılığı yüksek ve dolayısıyla da hisse değerine bunu aktaran, 14 ülkeyi daha kolay yönetebilen, hızlı kararlar alan, rekabetçi yapıya uyum sağlayabilen bir yere gitmek istiyoruz. Bütün bunlar tabii şirketi çok farklı bir yere ve dünya piyasalarında da amaçladığımız hedefe doğru koşturabilecek özellikler kazandıracak inancındayız. Şimdi bu birleşmenin değerleme bacağı üzerinden biraz daha konuşmak isterim sizinle. Çünkü normal koşullar altında dünyadaki örneklere de baktığımızda, Avrupa'daki değerlemelere, işte İngiltere'de, New York'taki değerlemelere de baktığımızda bir işleyici şirketler var, bir madenci şirketler var. Dolayısıyla hani madenci şirketler bir miktar daha düşük, işleyici şirketler bir miktar daha yüksek değerlemeye tabi tutuluyor. Şimdi sizde ikisi ayrıyken bir araya geliyor bütün hepsi. Yani hem maden tarafı hem aynı zamanda işleyicilik tarafı bir araya gelmiş oluyor. Bu değerlemelerin nerede oluşmasını, hangi tarafa yakınsamasını daha çok beklersiniz? Şimdi şöyle bakmak lazım galiba. Tabii aslında maden faaliyetlerimiz, yani ham madde bağlamındaki olan maden faaliyetlerimiz birleşme kapsamının dışında. Ama kimyasallar anlamında soda, krom üretimi gibi alanlar bu cam parçasının içerisinde oluştu. Bana göre biz bir üretim şirketiyiz ve dolayısıyla da inovasyon destekli, katma değerli yeni ürünlerle biz üretim değerlemesine esas teşkil edecek bir yolumuza devam edeceğiz diye inanıyorum. Burada kimyasal tarafta bizim algıladığımız soda, krom üretimi gibi yerlerde ise bunu destekleyici yeni yatırımlarla bu işi başka bir boyuta taşıyacağız. Bunun bu üretim yaklaşımına büyük bir desteği olacak düşüncesindeyim açıkçası. Dolayısıyla biz üretim tarafından gideceğiz. Peki şimdi özellikle tabii burada marjlar nasıl şekillenecek? Bundan sonra birleşik olan şirketin çeşitli avantajlarından bahsettiniz. Önümüzdeki dönemde birleşik şirket için bir projeksiyon hazırlayarak girdiniz elbette bu işin içerisine. Örneğin birleşik şirketin EBITDA'sı, FAVÖK tarafı nasıl etkilenebilir? Önümüzdeki döneme dair kendi yaklaşımınızda ne kadarlık bir artış öngörünüz var bu efektif üretim metodolojisi kapsamında? Mutlaka şimdi bu soru tabii haklı bir soru. Bu birleşmeden biraz önce söylediğim yaratmaya amaçladığımız sinerjinin doğal sonuçları içerisinde daha karlı, daha verimli ve bir anlamda da hissedara daha katkıda bulunan bir şirket yaratma çabasındayız. Buradaki FAVÖK beklentimizin de bu yapılanmanın, bu altyapıların da tam birbirine uyumlaştırması suretiyle 2-3 yıllık dönem içerisinde bugünkü koşullara baktığımız zaman artı baz puan olarak ifade etmek gerekirse 200-300 baz puan artış göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii burada beklentimiz bu. Bunun üstüne çıkma konusunda Şişecam'ın her zaman bir çabası var. Bunu şöyle başka bir yolla anlatmak mümkün kanımca. Bugün cam alanında çalışan benzer dünya şirketlerinin içerisinde
verimliliği en yükseklerden bir tanesiyiz. Böyle baktığımız zaman biz bunu daha verimli hale getirebiliriz. Beklentileri nereye kadar çıkarırız bilmiyorum. Yukarıya çekmek istemem beklentileri ama tabii gönlümüz bunun daha iyisini yapmaktan yana. Burada büyüklerle kıyaslamamı da şöyle açıklamak isterim. Şimdi Şişecam faaliyet gösterdiği alanların tamamında aslında Dünya Ligi'nde. Türkiye'de böyle bir şirketimizin olması bence ortak gurur konularından birisi olmalı. Baktığınız zaman soda üretiminde eğer sentetik soda olarak ele alırsak Avrupa'nın 3.'sü, dünyanın 6.'sı. Cam ev eşyası alanında ele alacak olursak dünyanın 3.'sü, Avrupa'nın 2.'si. Kaldı ki iki rakibinden birisi iflasa gitti Amerika'da. Büyük ihtimalle biz 1 ya da 2'deyiz şu anda. Diğer tarafa döndüğüm zaman düz camda Avrupa'da 1. dünyada 5.'yiz. Krom kimyasallarına baktığım zaman dünyada 1.'yiz. Sodyum sülfata baktığımız zaman da değişik yerdeyiz. Gene cam ambalaja dönecek olursam dünya 5.'siyiz. Şimdi böylesine iddialı bir yerde %49 halka açıklık oranına ulaşmış. Bu altyapısını tamamlamış ki büyük oranda bunların şeylerini yaptık zaten, mesafelerini aldık. Geri kalanını tamamlayacağız. Galiba bu beklentileri karşılayacak bir performansı hayata geçirebiliriz diye düşünüyorum. Buradaki alanların her biri kendi içerisinde çok fazla değerlendirilebilecek materyal içeriyor açıkçası. Benim buradaki temel sorum şu: bundan sonraki büyüme stratejisinde organik veya inorganik büyümede daha fazla potansiyel gördüğünüz alan neresidir? Yani birleşik şirketin odaklanacağı, gerekirse organik büyümeyle ama gerekirse satın alma birleşme yöntemiyle daha yukarıya taşıyabileceği alan nereler? Şimdi burada böyle bir ayrım yapmak gerçekten güç. Şimdi stratejinin bir diğer ayağını da söylemek lazım. O da şu: Şişecam biraz önce saydığımız 4 temel alanın dışında madeni de eklersek, yani ham madde temeline dayanan dolomit, feldispat, silika, sent gibi üretimlerini de kenara bırakırsak zaten enerji, dönüşüm gibi çok sayıda başka alanlarda faaliyette bulunuyor. Ve şu anda toplam cironun da %23'ü civarında bu kaynaklardan gelen bir şey var, akış var. Böyle baktığımız zaman bizim açıkladığımız stratejiler içerisinde dünyanın gelişen ekonomisinde niş alanlara girmek var. Yani buradan şunu söylüyorum: bizim uzman olduğumuz şu andaki alanlarda tercihlerimiz değişebilir. Bölgeye göre, piyasalara göre hangi avantajlı yer varsa faaliyette bulunduğumuz ve hakikaten bu işin ustası olduğumuz yerle alanlarda yeni yatırım yapabiliriz. Bu organik de olabilir, inorganik de olabilir. Bir ayrım yapmak çok doğru değil. Bugün ambalajda büyürüz, iyi bir yer bulmuşsak. Yarın düz camda yeni bir yatırım yapabiliriz. Bu konudaki esnekliklerimiz devam ediyor. Ama diğer taraftan dikkate alınması gereken şey şu: dünyanın bu gelişen konjonktüründe yeni alanlarda da Şişecam'ın bulunması gereği var. Bu alan arayışımız sürüyor. Bu alanları bulduğumuz anlarda yatırım yapabilecek durumdayız. Organik ya da inorganik. Nereler daha fazla ilginizi çekiyor? Vallahi şu anda isimlendirmek belki biraz zor ama teknoloji, enerji çok yatırım konusu olan bir hal aldı çünkü ve inişleri çıkışları fazlalaştı. Ama enerji, örneğin güneş enerjisine bizim malzeme temin etmemiz, ona ilişkin cam üretme yeteneklerimiz devam ediyor. Bunu sürdürüyoruz. Tarım olabilir. Dolayısıyla yani alanlar her gün değişiyor ve ilginç alanlara girmemiz lazım. Bu arada şunu da eklemek lazım ki faaliyetlerimiz arasında sahip olduğumuz ve dünyada çok sayılı Ar-Ge merkezlerinden birisi Türkiye'de. Cam konusunda yaptığımız Ar-Ge. Burada aynı zamanda biz savunma sanayiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Açılma alanlarımızdan bir tanesi de cam odaklı, cam bağlantılı savunma sanayi olabilir ve olacak gibi görünüyor. Çünkü bu konudaki çalışmalarımız sürüyor.
Burada üretime geçme aşaması ya da bunun ticari anlamda getiriye dönme prosesi ne kadarlık zaman içinde gerçekleşebilir? Özellikle savunma sanayi bacağı için soruyorum. Şimdi savunma sanayi... Türkiye'nin çok öncelikli bir alanı ya. O Doğru, yüzden. doğru. Savunma sanayi açısından üretimden önce know-how yakalamak ve bu bilgiyi sağlamak lazım. Dolayısıyla bizim bu konudaki çalışmalarımız hızla devam ediyor ve bu aslında savunma sanayinde çok büyük ölçeklerde üretim yapmak pek mümkün değil zaten sizin de bildiğiniz gibi. Dolayısıyla daha büyük üretimleri sahip olduğumuz tesisler ya da küçük eklemelerle yapabilecek durumdayız. Bunları da yeterli seviyeye eriştikten sonra, yani ürün anlamında çok kısa sürede yapabileceğimiz bir başka gerçek. Peki şimdi burada belki yine Birleşik Şirket'in yeni yapının finansalları üzerine de bir miktar odaklanmak lazım. Çünkü birbirinden farklı finansal profile sahip, aslında konsolide edilebilen ama şimdi artık birleşik yapıyla geldiği noktayı biraz daha net özetleyebileceğimiz bir şirkete dönüştü. Burada özellikle şirketin kısa uzun vade borç dağılımı artı nakit akışı tarafında ne beklentiye sahipsiniz? Şimdi şöyle bakacak olursak, biz geçen sene 18 milyar TL civarında toplam satış yaptık. Bu senenin ilk 6 ayında 8,8 milyar yaptık. Geri kalan 6 aydaki performansımızın da gelecek seneyi, geçen seneyi yakalayabileceği gibi beklentilerde olmak çok yanlış olmaz. Ve bu arada da ilk 6 ayda 2,3 milyarlık bir EBITDA yaratırken 615 milyon TL'lik yatırım yaptık. Geçen seneki yatırımımız bundan çok daha fazlaydı. Biz sürekli de yatırım yapan ve yatırım yapmak zorunda olan bir kuruluşuz. Şimdi bu sene baktığımız zaman 300 milyon dolar Eurobond ödemişiz. Geri ödememiz var. 470 milyon temettü ödemişiz. Yani buna rağmen şu anda bakacak olursanız Türkiye'nin nakit pozisyonlanma açısından en üst seviyedeki ya da sayılı şirketlerinden birisiyiz. Bu biraz önce söylediğimiz gibi %63 oranında gelirlerimizin, ciromuzun yurt dışı ve dış faaliyetler kaynaklı olmasından kaynaklanıyor ve baktığımız zaman da şu anda bizim borç kaldırma oranımız aslında emsallerimize göre çok daha düşük ve nakit akışlarımızda da şu ana kadar bir problemimiz yok. Yani 700 milyon dolara yakın net borcumuz var. İçinde tabii Türk lirası borçlarımız da var. Onun kırılımı ne kadar? Yaklaşık 4,9 milyar TL civarında TL borcumuz var. Bunların vadeleri tabii uzun. Faiz oranları açısından da bizim yapımızdaki bir şirketin hak ettiği faiz oranları söz konusu olabiliyor. Burada tabii döviz borcu olduğu için aslında şirket doğal hedge mekanizması içerisine gidiyor. %60 gelir yurt dışından geldiği için kurdaki oynaklık ve hareketlenme ne kadarlık etki yaratıyor şirketin bilançosu içerisinde? Çünkü eskiden kura karşı daha korunaklı olan, biraz daha nispeten kur riskine daha açık olan şirketler vardı. Birleşik şirketin yapısı nasıl oluşuyor bu anlamda? Şöyle, mekanizması doğru. Açısından. Birleşik şirket bu konuda daha güçlü ve daha iyi planlama yapabilir durumda olacak. O kesin. Dolayısıyla diğer şirketlere ait pozisyonları biz konsolide olarak yönetiyorduk ama şimdi tek şirkete ait konsolideden öte bir pozisyon yöneteceğimiz için yabancı para karşısındaki hassasiyetimiz bizim zaten düşük. Siz de izliyorsunuz. Dolayısıyla bunu biraz daha iyi yönetimle biz başka bir yere çekebiliriz. Kaldı ki bizim hazine yönetimi açısından da Türkiye'de olan birçok ilke imza atmışlığımız var. Blockchain uygulamaları, işte dolandırıcılığa karşı uygulamalar gibi uluslararası anlamda çalışabilen bütün yeni uygulamaları biz devreye aldık. Bütün bunlar bizim hazine altyapımızı aslında çok daha iyi yönetilebileceğini gösteren göstergelerden bir tanesi diye düşünüyorum. Peki yine önümüzdeki döneme dair baktığımızda bu sene salgın nedeniyle bütün şirketlerde hem kapasite hem marjlarda ciddi bir etkilenme söz konusu oldu. Şişecam grubu içerisinde nasıl bir bundan sonrası Şişecam topluluğu içerisinde ne kadarı geri döndü kapasitenin? Bu yıl sonunu nerelerde kapatmayı planlıyorsunuz? Bir de o tarafını sormuş olayım. Şimdi tabii ki bu pandemi gerçekten zor bir dönem. Bütün dünya açısından zor oldu. Herkes yeni normale alışma çabalarından bahsediyor.
bu dönemlerde özellikle bizim gibi kuruluşların etkilenmelerinin boyutu biraz daha farklı. Bu da şu nedenle biz üretimi durdurabilme yeteneğine sahip değiliz. Yani bir diğer ifadeyle biz bir fırını yaktığımız zaman fırının ortalama 12-13 sene yanması lazım. Ondan önce ne zaman kapatırsanız fırını ortalama 20-25 milyon dolar fırını yenilemek için bir para harcamak zorundasınız. Dolayısıyla üretimler bizde kesilmeden camı erittik. Zaman zaman camımızı geri çevirdik. Kapasitelerimizi minimuma çektik ve bir takım fren mekanizmaları uyguladık. Satışlarımıza yüklendik ama kolay bir dönem olduğunu söyleyemeyeceğim. Şu anda ise Haziran sonrasında normale döndük. Yeni kapasitelerimizi kullanmak için hazırlanıyoruz ve mevcut kapasitelerimizi de hem arttırdık, bunların da üstünde bir çekiş yapmak için beklediğimiz yeni yatırım aşamalarında olan bazı fırınlarımız da var açıkçası. Bunlar ne zaman devreye alınacak gibi? Valla şimdi planlamalarımız arasında üzerinde çalışıyoruz. Bunu kesin bir bilgi olarak söylemiş olmayayım ama bizim Ankara Polatlı'da 1000 ton gün kapasiteli dünyanın sayılı fırınları arasında bir düz cam fırınımız vardı. Onun yanına yeni bir kapasite yarattık. 600 ton günü geçecek o da. Dolayısıyla o sonuna geldi. Bu ara onu da ateşleyerek devreye alma çalışmalarını sürdürüyoruz. Buna ilişkin kamuoyu açıklamasını başlamadan yapacağız. Peki bu arada tabii düz camdan bahsettiniz. Özellikle buralardaki marjlar salgın döneminde bayağı etkilendi. Hem fiyat tarafında hem talep tarafında nasıl bir toparlama, ne kadarlık bir vade içerisinde toparlama beklenebilir diye soruyorum. Şimdi şöyle marjlar tabii zorlanıyor. Ona hiç şüphe yok. Biz fiyat ayarlamaları anlamında sistemi zorlayacak hiçbir şey yapmamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla fiyat artışlarımız zorunlu nedenler olmadıkça yapılmıyor ki son zamanlarda özellikle Türkiye'nin dönüşüne büyük katkıda bulunan inşaat sektörü açısından düz cam tedariklerinde bunu müşterilerimiz de net biçimde bize yazıyorlar, çiziyorlar. Bu anlamda marjlar daralmasına rağmen biz bu akışı bozmamak için sürdürüyoruz. Ama akışın düzelmesi ve marjların ileride daha akılcı bir yere gelmesi galiba biraz daha ekonomik toparlanmayı gerektirecek. Avrupa piyasalarında ise durum daha öncesinden terse dönmüştü. Yani pandemi öncesinden daralan marjlar vardı. Pandemi sonrasında hafif bir kalkış var şu anda Avrupa piyasalarında da gözlediğimiz ve marjlar yukarıya doğru çıkma eğiliminde. Dolayısıyla yurt dışı satışlarda biraz daha beklenti yurt içi satış marjlarına göre daha iyi olabilir. Ama bunu tabii söylüyorum gene işleyiş gösterecek. Yine marjlar üzerinde önemli olan faktörlerden bir tanesi enerji maliyetleri. Siz tabii enerji tarafında yoğun çıktısı olan bir işletme olarak buradaki tabloyu nasıl görüyorsunuz diye sormak isterim. Hem petrol hem doğalgaz fiyatlarının ciddi şekilde aşağı geldiği bir ortam. Bunlar iyileşme sağlıyor mu belli bir noktadan sonra? Şimdi tabii özellikle enerji, elektrik ve doğalgaz anlamında cam üretiminin ki kaldı ki sentetik soda üretiyoruz orada da tabii çok önemli bir girdisi ve dolayısıyla rekabet açısından çok etkin bir noktada. Yapılan en son doğalgaz ayarlamaları çerçevesinde yani makul seviyelerde gittiğimiz Türkiye açısından söylüyorum ifade edilebilir ama doğrudan maliyete etkisi yurt dışında yapılan Bulgaristan ve benzeri yerlerde de çok ciddi indirimler yapıldı. Onların anlaşmalarına göre ve oralarda da bir avantajlar yaratıldı. Hele gaz ihtiyacını kendi kaynaklarından sağlayan ülkeler yakın coğrafyadakilerde ise çok daha düşük. Bu anlamda baktığımız zaman aslında cam sanayinin bu konuda biraz daha farklı bakış açısıyla değerlendirilmesi galiba doğru olur ya da süreklilik gösteren biçimde ergitme teknolojisiyle uğraşan işte soda üretiminde de aynı durum var mesela bizim Mersin tesislerimizde ya da Bosna'daki tesislerimizde ya da Bulgaristan'daki tesislerimizde. Bu anlamda baktığımız zaman bu etkiyi daha rekabetçi bir yapıda keşke olsa
muhafaza etsek ya da edinebilsek çok iyi olur hiç şüphesiz. Şimdi bir de inşaat ve otomotiv tarafını belki biraz önce kısaca değindiniz ama biraz daha derinlemesine analiz etmekte yarar olabilir. Buralarda çok hızlı pazar genleşmeleri, çok hızlı pazar daralmaları oldu son dönemde. Evet. Dolayısıyla sizin üretim potansiyeli açısından baktığınızda buralardaki öngörü ufkunuzu nasıl etkiledi? Bundan sonrası için o tarafa dönük bakışınız nedir? Şimdi özellikle Türkiye'de gayrimenkul alanındaki son dönemdeki kredilendirme ve benzeri yöntemlerle yapılan genişleme tabii ki bize olan cam talebini de arttırdı. Bu artış halen bizim açımızdan sürüyor. Şunun için söylüyorum bizim açımızdan diye. Camlama hep akışı sonradan izleyen bir şey olduğu için daha sonra camlanıyor binalar. Önce işte bir takım inşaatlar yapılmak zorunda başlıyor. Bir süre sonra camsız kalamadığı için hep biz krizi biraz sonra yaşıyoruz. Faz farkıyla İyileşmeyi de sonra yaşıyoruz. Evet, aramızda bir faz farkı var. Ama şu anda Türkiye'de bu talep bizim açımızdan sürüyor görünüyor. Bunun devamlılığını sağlamak tabii biraz da diğer ekonomik politikaların hayata geçirilmesiyle ilgili. Avrupa tarafına baktığımız zaman burada kısmen biraz önce söylediğim gibi bir iyileşme ve toparlanma var. Oralarda da bazı fabrikalar çünkü bu pandemi döneminde kapandı. Yani fırınlarını kapattı anlamında söylüyorum. Dolayısıyla şimdi talep dengelemesi açısından biraz yükselme ve baskı var. Ama buna karşılık diğer fabrikamızın olduğu Hindistan'a gidecek olursak olumsuz etkiler halen devam ediyor. Yani bulunduğumuz coğrafyaların ekonomileri o kadar çok çeşitlilik gösteriyor ki benim overall'da bir şey söyleyebilme şansım gerçekten kolay olmuyor. Peki bir de şunu sorayım. Hazır yurt dışı faaliyetlerden bahsetmişken birçok yerde Avrupa'nın ya da dünyanın en büyük üreticileri, en büyükleri arasına girmek gibi bir hedeften bahsettiniz. Buralarda finansman maliyeti sizi hangi ölçüde zorluyor diye de sormak isterim. Zira Avrupa'da kurulu rakipleriniz örneğin çok düşük marjlarla, çok düşük faizlerle borçlanma şansına sahip oluyor. İster istemez biz bir gelişen ülke olmamız hasebiyle de bir miktar daha yüksek maliyetlerle borçlanmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla bu finansman bacağı için ne söylersiniz? Valla bu finansman bacağı için bir şey söylemek güç açıkça belirtmek gerekirse. Hiç şüphesiz bugün Şişecam Türkiye'nin tek başına değerlendirdiğinde standalone baktığınızda yatırım yapılabilir şirketi olarak notlanıyor. Ama ülke notumuz tabii ki Türkiye'nin bütün şirketlerinin olduğu gibi bizi de etkiliyor. Dolayısıyla burada rakiplerimizle kıyasladığımız zaman dünya bazındaki rakiplerimizle hakikaten onların çok daha ucuz maliyetlerle borçlanıp çok daha uzun vadelerle finansman sağlayabildiklerini görüyoruz. Bizim de ekonomimizin aslında buraya doğru evrilmesi halinde bizim de bu imkanlardan yararlanmamız mümkün olabilecek. Tabii en çok ihtiyacımızın olduğu alanlardan bir tanesi hiç şüphesiz. Özellikle de büyük yatırımlar ve süreklilik gösteren bir harcama gerektiren alanda olduğumuz için. Bir de Amerika tarafındaki yatırımı sormak isterim. Özellikle soda tarafında şirketin vizyonu açısından önemli bir yatırımdı. Bundan sonrasında hem oradaki süreç nasıl gidiyor hem önümüzdeki dönemde şirketin bu anlamdaki faaliyetine nasıl bir etkileşim yaratacak diye sorayım. Şimdi tabii biz 2,5 milyon ton civarında bir soda üretimiyle biraz önce söylediğim gibi dünyada belirli bir yere sahibiz. Bizim üretimimizin tamamı Bulgaristan, Bosna ve Türkiye olmak üzere tamamıyla sentetik soda üretimine dayanıyor. Şimdi bu yeni park grubuyla yaptığımız anlaşma çerçevesinde orada 2,5 milyon ton civarında bir üretim yapılabilecek tesis kurmayı beraber yarı yarıya karara bağladık. Tabii bunun özelliği şu, Wyoming dünyanın doğal soda kaynakları açısından en verimli yerlerinden bir tanesi ve diğer dünyanın önemli soda üreticileri de oradalar açıkçası. Bu ortaklığın ben çok yararlı olacağını, bizim açımızdan baktığımız zaman ise yüksek maliyet temelinde giden, yani doğal gaz etkisi ve benzerlerinin ya da madenin edinilmesindeki diğer hususlardan kaynaklanan pahalılığın doğal soda açısından daha farklı boyutta, daha ucuz bir seviyede oluşacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bizim soda üretimimizde de rekabetçi yapı açısından çok ciddi bir hedge oluşacak. Bu bizim performansımızı kanımca olumlu etkileyecektir.
Oradaki çalışmalarımızda epey mesafe aldı. Ön izinlerde ilerlemeler var. Dolayısıyla programın dışında gitmiyor. O anlamda da beklentimiz yüksek oradan. Peki grubun sonuna yaklaşıyoruz ama grubun toplam şu an itibariyle gelirleri arasında %63 dediniz yurt dışından elde edilen gelirler. Burası için bir projeksiyonunuz, bir hedeflemeniz var mı? Yani şu an itibariyle bu kompozisyonu yeterli buluyor musunuz? Yoksa bunun daha ileri taşınması gibi bir planlamanız, bir payınız var mı? Türkiye iyi tüketici çünkü bir yandan. Doğru. İç pazarıyla çok Doğru. Kuvvetli. Doğru. Tabii şimdi Türkiye piyasası bizim açımızdan özel bir öneme sahip. Artı 1935'ten beri de Türkiye piyasasında doğup büyüdüğümüz için burasını önemsediğimizi ve burada çok ciddi yatırımlarımızın olduğunu herkes biliyor. Ama hedef olarak şunu söylüyoruz. Şu anda %63 olan oranı daha yukarılara taşımak istiyoruz. Bunu oran olarak ifade etmek çok önemli değil. Ama daha dağınık, daha sürdürülebilir ve dengeli gelir akışını sağlamak adına söylüyorum. Pazar Burada riskini yönetmek açısından daha da da önemli. doğru. Tabii şu anda 40'lar civarında, 50'ler civarında da bir üretime ulaşmak istiyoruz ki o da dışarıda yapılsın. Şu anda %40'ı burada, 60'ı burada, 40'ı dışarıda olan bir üretim dengemiz var. Bunu da yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Bunların hepsinin birleşimiyle daha farklı bir boyuta geçeceğimiz inancındayım. Dolayısıyla hedefimiz burada her coğrafyanın dengelerinden yararlanan bir bilanço yaratmak. Tabii burada belki üzerinde durulması gereken ve söylenmesi gereken bir şey de şu: katma değerli ürün yaratabilme yeteneği. Aslında burada belki Türk cam sanayi açısından bütünsele bakarsak, Türk cam sanayi bugün 1,1 milyar dolar civarında yurt dışına satış yapıyor. Bunun %80'i ithal girdiye dayanmayan üretim. Yani diğer tarafında makine, teçhizat ve benzeri bazı kalemler var. Net fazlası var yani. Net fazlası olan bir alan. Ve bunu da daha çok katma değerli ürünlerle yapabilme yeteneğini geliştirmemiz lazım. Buradan şuraya geleceğim. Biz mesela bu alanda da çok çaba sarf ettiğimizi ifade etmek isterim. Biraz önce belirttiğim dünyanın sayılı araştırma merkezlerinden birisi Cam Araştırma Merkezi'ni Türkiye'de kurduk. En son yaptıklarımıza bakacak olursanız mesela V-Block diye özel bir kaplama geliştirdik. Patent için başvurduk ve şu anda aynı zamanda da bakanlıktan, Sağlık Bakanlığı'ndan izinleri almak üzere yapıyoruz. Şu ana kadarki göstergeler bu kaplamayla kaplanan bir bardağın ya da cam ürünün %90'ın üzerinde ilk bir dakikada bütün virüs ve bakterileri sorunsuz bir şekilde öldürdüğünü gösteriyor. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Katma değerli ürünleri çoğalttığımız zaman bizim hem Türk ekonomisine katkımız hem de şirketin yeteneklerini artırma konusundaki farklılığımız başka bir boyuta taşınacak. Bu tabii kaplamaları değişik boyutlarda düz camda çalışanlar vardı ama bizim yaptığımız hakikaten çok özgün ve değişik bir kaplama oldu. Bunu başka alanlara, işte cam ambalaja, efendime söyleyeyim, siz söyleyin, düz cama yayma için diğer çalışmalarımızı sürüyor. Bunu özellikle belirtiyorum ki katma değerli ürün yaratmak cam alanında da çok önemli bir şey. Bizim hedeflerimiz arasında da bu var. Farkı da buradan yaratabileceğiz diye düşünüyorum. Birleşmeyle başladık, birleşmeyle bitirelim. Son soru. Özellikle bu tür dönemler şirketlerin birleşmeleri veya halka açıklık oranlarının yükselmesi ister istemez holding çerçevesi altında alınan iskontonun, daha önce görülmüş olan iskontonun da bertaraf edilmesi olarak değerlendirilebiliyor. Genellikle holding altındaki şirketler ya da holdinglerin kendileri net aktif değer üzerinden ciddi bir iskontoyla işlem görüyor. Dolayısıyla bütün bu anlattığınız çerçeve içerisinde bunun ne kadarı ve ne şekilde bertaraf edilmesi söz konusu olabilir sizce? Şimdi tabii çok güzel bir noktaya değindiniz bu vesileyle, bunu açıklayabilmek de iyi bir şey. Daha önceden bizim bütün özellikle de yabancı hissedarlarımızın bize yönelttiği sorular arasında bu vardı. Ya bu gerçek değerini yakalayamadığımız bir yapınız var. İşte buradan alıyoruz, bu kadar iskonto yiyoruz. Aşağı şirkete gidiyoruz,
üst şirket nedeniyle böyle oluyor diyorlardı. Şimdi bu ortadan kalktı. Tek şirket var. Çok daha değerli bir hisse olacak. Ama bu ne kadar upside'ı var diye sorarsanız ben bu tür konularda oran veremiyorum. O zaten Ama yatırımcının fiyatlaması. doğru. Bana soruyorsanız bu beklentinin ötesinde. Şu anda bir takım değerlemeler var. Yani bu konuda raporlar yayınlanıyor. Yatırımcı ilişkileri kuruluşları tarafından. Ama bunların dışında da baktığımız zaman gerçekten Şişecam emsali şirketlerle olan farklılığını bu yolla bir miktar daha kapatacak. Tabii tamamı bu yolla kapatılabilir mi? O başka bir soru. Bu bütünsel ekonomiyle de ilgisi olan bir konu. Dolayısıyla olumlu bir şekilde yukarıya doğru bir değer ve bu iskontolardan kurtulma imkanı olacak diye düşünüyorum. Profesör Doktor Ahmet Kırman, çok teşekkür ediyoruz. Keyifli sohbetiniz ve değerlendirmeleriniz için tekrar hayırlı olsun diyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun.